Kadın seri katillerin erkek seri katillerden daha az olduğu düşünülse de kesinlikle varlar. Onlar da erkekler kadar vahşi. Küçük yaşlı kadın katilinden Correggio'nun sabun yapımcısına kadar bunlar tarih boyunca en korkunç kadın seri katillerden bazıları. Elizabeth Bathory kana susamış bir katil. Bu kana susamışlığı yüzünden ona vampir adı takılmış. O derece sosyopat birisi. 1575'te bir kontla evlendikten sonra kaynaklar kocasının ona şatolarında bir işkence odası yaptırdığını söylüyor. Bathory burada hizmetçi kızların tırnaklarının altına iğneler sıkıştırıp onları bağladıktan sonra işkence etmeye başlıyordu. Ve tüm bu işkencelerden zevk aldığını söylüyordu. En sevdiği işkencelerden biri hizmetçileri bala bulamak ve onları arıların ve karıncaların arasına bırakmak. Hizmetçi kızlardan yerel soyluların kızlarını hedef almaya başladıktan sonra Bathory'nin suçları açığa çıkıyor ve 1611'de 80 cinayetten hüküm giyiyor. Kalenin sadece yiyecek ve içecek için yarıkları olduğu söylenen bir odasına hapsediliyor, 3 yıl sonra da 1614'te ölüyor. Fakat daha sonra incelenen yargılama davası ve ifadeleri Elizabeth'in suçu konusunda kesinlik sağlamıyor. Belki de güçlü ve zengin bir kadın olan Elizabeth Bathory'nin topraklarında başkasının gözü vardı. Gerçeği ortaya çıkarmak imkansız olsa da Elizabeth Bathory hala en fazla insan öldüren katil olarak ününü koruyor. Jane Tappin, Honora Kelly olarak doğuyor fakat Nora olarak biliniyor. Ancak Tappin ailesi tarafından sözleşmeli bir hizmetçi olarak alındıktan sonra adı Jane Tappin olarak değiştiriliyor. Daha sonra hemşire oluyor ve neşeli tavırları nedeniyle Jolly Jane olarak adlandırılıyor. Ancak hastaları üzerinde gizlice morfin ve atrofin gibi ilaçlar deniyor ve ardından hayatındaki belirli insanları zehirlemeye başlıyor. Bunlardan biri üvey kız kardeşi Elizabeth Brigham. Tappin, Brigham'ı 1902'de öldürdüğünü itiraf ediyor. Onu kollarımda tuttum ve canının yanmasını zevkle izledim demiş. Daha sonra en az 31 kişiyi öldürdüğünü itiraf ediyor. Ancak bir jüri onu delilik nedeniyle suçsuz buluyor. Bu nedenle Tappin ömür boyu Taunton Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor ve burada ölüyor. Cinayetlerin ardındaki sebebin 16 yaşında sevdiği adamın onu başka bir kadın için terk etmesi olduğunu iddia ediyor. Evli bir kadın olsaydım muhtemelen tüm bu insanları öldürmezdim. Kocam, çocuklarım ve evim aklımı başımdan alacaktı diye beyanda bulunmuş. Juana Braza 2005 yılında Meksiko City'de 16 yaşlı kadının boğularak öldürülmüş olarak bulunmasından sonra küçük yaşlı kadın katili olarak adlandırıldı. Adli tıp uzmanları onu 12 yaşında taciz eden adama veren alkolik annesine karşı olan öfkesi sebebiyle bu cinayetleri işlediğini düşündüler. Kurbanlarını boğmak için telefon kabloları, tayt veya stetoskop gibi desteleri kullanan Juana, Meksika'nın en çok cinayet işleyen seri katillerinden biri oldu ve sonunda 11 ayrı cinayetten 759 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bugün hala cezaevinde. Yaşı Gottfried 1831'de 14 yıl boyunca 15 kişiyi arsenikle öldürmekten tutuklandı ve ölüme mahkum edildi. Almanya'nın Bremen kentinde 35 bin kişilik bir kalabalığın önünde kafası kesildi ve şehirde halka açık bir şekilde kafası kesilen son kişi oldu. Gottfried'in anne babasını, 2 kocasını, bir nişanlısını, çocuklarını ve hatta bazı arkadaşlarını öldürdüğü de söyleniyor. Amelia Dyer'ın cinayetleri kocası öldükten sonra istenmeyen bebeklerin para karşılığında bakımının sağlandığı bir nevi bebek bakım işi için gazeteye verdiği ilanlarıyla başlıyor. Dyer çocuklara bakmak yerine onları açlıktan, uyuşturucudan veya boğarak öldürüyordu. Sonunda doktorlar bakımındaki çocukların ölümlerinin sayısının farkına varıyor ve Dyer ihmal nedeniyle 6 ay ağır çalışma cezasına çarptırılıyor. Fakat bu ceza sona erdikten sonra tekrar çocukları öldürmeye geri dönüyor ve şüpheleri ortadan kaldırmak yerine cesetlerini nehre atmaya başlıyor. Bu şekilde yüzlerce bebeği öldürmüş olabileceğine inanılıyor. Sonunda bu cesetlerden biri bulunuyor ve Dyer'a ulaşılıyor. Suçlarını itiraf ettikten sonra asılıyor. Amy Archer Gilligan 1900'lerin başında Windsor, Connecticut'ta bir huzurevi işletiyor gibi görünüyordu. Ancak sakinlerin çoğu hayat sigortası poliçelerinde onun adını verdikten sonra ölmeye başlıyor. 5 yıl içinde bakım evindeki en az 48 kişi ölüyor. Ölümler hakkındaki soruşturmanın ardından yetkililer kadının arsenik kullanarak insanları öldürdüğünü ortaya çıkarıyorlar.
Archer Gilligan tutuklandı ve 5 kişiyi zehirlemekle suçlandı. Eyalet savcısının takdiriyle cinayetlerin sadece birinden yargılandı. 1917'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve sonunda bir akıl hastanesine nakledildi. 1962'de 89 yaşında öldü. Rosemary West ve kocası Fred, genç kızlar, biri kendi kızları üstelik, işkence ve cinsel istismara maruz bıraktılar. Ayrıca kurbanlarının çoğunu öldürdüler ve parçaladılar. Polis sonunda çifti 1994'te yakaladı. Suçlarının acımasızlığı nedeniyle Rosemary West 10 cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Fred intihar ederek hayatına son verdi. Dagmar Overby, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yaşıyordu ve bazı kadınların bebekleri için koruyucu aile bulmalarına yardım ederek para kazanıyordu. Ama çocuklara aile bulmak yerine onları buluyordu. 1920'de bir anne fikrini değiştirdi ve bebeğini geri almak istedi. Overby bebeğin nerede olduğunu bilmediğini söylüyordu. Fakat yetkililer evinde yaptıkları aramada sobada insan kemikleri buldular. Overby 16 bebeği öldürdüğünü itiraf etti. Kanıt yetersizliğinden dolayı sadece 9'unu öldürmekten suçlu bulundu ve ölüme mahkum edildi. Kral 10. Christian, Overby'in cinsiyeti nedeniyle cezayı ömür boyu hapse çevirmeseydi, Danimarka'da ölüm cezasını alan ilk kadın olacaktı. Seks işçisi olarak çalışan Eileen Wuornos, Aralık 1989 ile Kasım 1990 arasında 6 farklı erkeği öldürmekten hüküm giydi ve idam edildi. Wuornos, otostop çektiği insanların onu dövdüğünü veya tecavüz ettiklerini söyledi. Fakat daha sonra biseksüel ilişki yaşadığı kız arkadaşına bir suçlama yapılmaması için cinayetleri itiraf etti. Wuornos, 1992'de ölüm cezasına çarptırılmayı kendisi istedi. Eğer dışarı çıkarsam öldürmeye devam edeceğim diyordu ve 9 Ekim 2002'de zehirli iğneyle infaz edildi. Hikayesi Charlize Theron'un Wuornos'u canlandırdığı Canavar filmiyle beyaz perdeye geldi. Nanny Doss, önceki 4 kocasını öldürdüğünü itiraf ettikten sonra 1955'te ömür boyu hapse mahkum edildi. Son kocasına otopsi yapılmış ve bulgular ölüm nedeninin arsenik olduğunu göstermiş. Doss'un daha sonra esrarengiz bir şekilde ölen önceki 3 kocasını öldürdüğünü söylediği aynı zehir. İlk kocası olan Charlie Braggs, kurtulan tek koca, birisinin ki muhtemelen bu annesi, yemeğini yememesi konusunda kendisini uyarması ve 5 çocuğundan 3'ünün genç yaşta ölmesi sebebiyle en büyük kızını alıp evden kaçtı. Nanny, annesini, kız kardeşini, torununu ve kayınvalidesini öldürdüğünde itiraf etmesine rağmen sadece kocalarının ölümüyle suçlandı. 1965'te lösemiden hapishanede öldü. Dorothea Puente'nin suçları 1988'de cinayet dedektiflerinin kayıp bir adamı bilinen son adresini aramasıyla ortaya çıkıyor. Puente'nin Sacramento, Kaliforniya'daki evi. Arka bahçesinde gömülü ceset parçaları bulunuyor ve yetkililer kısa süre sonra bunların yaşları 52 ile 79 arasında değişen 4 kadın ve 3 erkeğe ait olduğunu öğreniyor. Bunlar Dorothea'nın kiracıları. Dorothea kiracılarını reçeteli ilaçlarla zehirlemekle suçlandı. Şehirden kaçtı ama sonunda Los Angeles'ta yakalandı ve kayıp 2 kişinin cinayetleri de ona bağlanarak 9 cinayetten yargılandı. 2 adet 1. derece cinayet ve 1 adet 2. derece cinayetten suçlu bulununca şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Puente 82 yaşında Central California Women's Facility'de hapisteyken öldü. Hayatı boyunca bu kişilerin doğal sebeplerden öldüğünü iddia etti. Maya Hindley ve erkek arkadaşı Ian Brady, 1960'larda 5 çocuğu birlikte öldürdüler ve onları Kuzeybatı İngiltere'deki Saddleworth Moor'a gömdüler. Çift daha sonra 1980'lerde bu süre zarfında 2 çocuğu daha öldürdüğünü itiraf etti. Yargılanmalarında 1966'daki 3 ölümden hüküm giydiler. Bu cinayetlerin en kan donduran tarafı, çocuklardan biri ölmeden önce işkenceye ve tecavüze uğrarken ses kaydının alınması ve fotoğraflarının çekilmesi oldu. Brady 2017'de yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesinde, Hindley ise daha önce 2002'de hapisteyken öldü. Leonardo Cianciulli 1930'larda İtalya'nın Correggio kentinde küçük bir dükkan işletiyordu. Bir falcı çocuklarının tehlikede olduğunu ve öleceklerini söyledi. Leonardo bunu engellemek için bir insanı kurban etmenin iyi olacağına inanmaya başladı. Leonardo dükkanına gelen 3 kadını önce uyuşturdu, sonra baltayla öldürdü ve kalıntılarını kustik sodada kaynatarak yok etti.
Mahkemedeki ifadesine göre kadın kalıntılarından birini komşularına verdiği sabuna dönüştürdü ve bu da ona Correggio'nun sabun yapımcısı adının takılmasına sebep oldu. Leonardo'ya manit teşhisi kondu ancak yine de yargılandı. 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 1970 yılında öldü. Merak ediyorsanız çocuklarına hiçbir şey olmadı. Carlo Homolka ve kocası Paul Bernardo, Kanada genelinde bir dizi cinsel saldırı ve cinayetten sorumluydu. 1990 ve 92 yılları arasında 3 küçük çocuğun tecavüz ve cinayetinden suçlandılar. 1993 yılında cinayetlere gönülsüz suç ortağı olduğunu iddia etti. Hapis cezasının düşürülmesi karşılığında 2 kez adam öldürme suçunu kabul etti. Kanada basını bunu şeytanla anlaşma olarak adlandırsa da 2005'te salı verilene kadar bu öfke devam etti. Homolka 2005 yılında hapishaneden serbest bırakıldı ve yeni bir adla Quebec, Kanada'ya taşındı. Bernardo müebbet hapis cezasını çekiyor. Psikiyatristlere göre Carla'da kendini çok iyi biri gibi tanıtma yeteneği ve tanı konulamasa bile içinde derin bir ahlaki boşluk var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.